Avustralya mı? Aynen öyle. 2016 yılında Boğaziçi'nden mezun oldum. Akdeniz Üniversitesi ile karşılaştırdığımda reddettim. İstifayı bastım. Avustralyalı olmuşsun 9 tane. Evde çıkabilecek herhangi bir canlıdan çok korkuyorduk. Türk dizilerini izliyorlarmış burada. Birkaç kelime Türkçe bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Öncelikle kangurular. Kuşlar nasıl sokakta olabilir ya? O da burada yaşayan Aboriginal people. Hangi noktada artık Türkiye'de kalamayacağım dediğini hatırlıyor musun? Balım hoş geldin. Hoş buldum. 2 Nokta Göçenler adlı programın ilk konusunun şans getireceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seninle Avustralya'da doktora yapmak, Avustralya'da tam burslu doktora yapma konusunu konuşacağız. Seni tanımak için biraz bize kendinden bahseder misin? Türkiye'deki eğitim ve iş hayatından bize böyle bir şeyler anlatır mısın? Merhaba, Gülşah ben. Şu anda Avustralya'da The University of Adelaide'de doktora öğrencisiyim. Türkiye'deyken Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliğinden mezun oldum. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde fen eğitimi alanında yüksek lisansımı yaptım. Lisanstan mezun olduğumdan beri de buraya gelene kadar fen bilimleri öğretmeni olarak çalıştım. Hem Türkçe hem İngilizce uluslararası okullarda fen bilimleri öğretmenliği yaptım. Peki yurt dışında doktora eğitimi yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani aslında neden Türkiye'de doktora yapmadın? Aslında Türkiye'de doktora yapmak için, daha doğrusu araştırma görevlisi olarak üniversitelere başvurdum. 4 tane üniversiteye başvurdum. Zaten kadro sürekli açılmıyor. Onların hiçbirine giremedim. Onlardan red alınca da yurt dışındaki üniversitelere yöneldim. Peki neden Avustralya? Yani Türkiye'den çok uzak bir yerdesin. Ailenden, sevdiklerinden çok uzaktasın. Neden Avustralya'yı tercih ettin? Aslında başta Avustralya'yı düşünmemiştim. Hep Avrupa'daki okullara bakıyordum. Oradaki hocalara yazmıştım. Fakat genel olarak Avrupa'daki hocalardan maillerime hiç cevap alamadım. Doktora öğrencisi olarak üniversitelere başvuru yaptığınızda aynı anda burslara da başvuru yapmanız gerekir. Ben bu karmaşayı yaşamak istemiyordum. O yüzden hocalara mail atarken üniversitenin burs imkanı var mı diye soruyordum. Ve Avrupa'daki okulların çoğunda böyle bir imkan yoktu. Haricen başvurmak gerekiyordu burslara. Evet. Evet. Bu tür koşturmayı yapmak istemiyordum. Oh. Ve Oh paşam. Hem kabul alayım hem burs alayım anca öyle gelirim. aynen öyle. Ve zaten genel olarak olumlu dönüşler de almadığım için Avrupa'da bir sabah üzgün otururken balım bana dedi ki sadece Avrupa'ya başvurmak zorunda değilsin. Dünyanın her yerine başvurabilirsin. Beraber gideriz dedi. Tamam ben onu sadece üzüntün geçsin diye söyledim. Bu kadar ciddi alıp akşamında direkt Avustralya'daki hocalara yazacağını bilmiyordum. Evet. Sen orada dedin Yeni Zelanda, Avustralya bak istediğim yere. Dedim Avustralya mı? Fena olmayabilir. Tam burada güzel bir yere denk geldik. Benim de sıradaki sorum şu çünkü doktora başvuru süreci hakkında bilgi. Yani dil sınavı, okul seçme, hoca seçme, proje yazma. O süreci böyle kısaca bir anlatır mısın? Öncelikle hangi alanda çalışacağımızı iyi belirlememiz lazım. Daha sonra bir araştırma önerisi yazmamız gerekiyor. Yazabildiğimiz kadar. Ve sonra ben şöyle yaptım. Avustralya'daki iyi üniversiteleri sıraladım. Benim alanımda çalışan hocaları tek tek not aldım. Ve onlara bireysel, kendimi tanıtan, proje önerimi içeren ve hatta CV'mi de içeren mailler attım. Ve Avustralya'dan çok güzel dönüşler aldım ve çok hızlı dönüşler aldım. Doktora başvuruları için IELTS Akademik'ten en az 7 puan istiyorlar. Ben de 7,5 puan aldım ve öyle başvuruyu yaptım. Yani peki sence Avustralya'da doktora yapmanın avantajları nedir? Avustralya'da doktora yapmanın en büyük avantajı eğitim dilinin ve nasıl derler bunu? English speaking country. Ülkede konuşulan dilin. Evet. Eğitim dilinin ve ülkede konuşulan dilin Avustralyalı olmuşsun 9 tane.
Eğitim dilini, dur buraya bu kadar gülerek söylemeyeyim. O yüzden ekstra başka bir dil öğrenmemize gerek kalmıyor buraya adapte olmaya çalışırken. Büyük avantaj. Evet ve dünyada ilk yüzde olan üniversitelerin burada olması çok büyük bir avantaj. Senin üniversite? 89. sırada. Peki yani Türkiye'de 4 üniversiteye araştırma görevlisi olarak başvuru yapıp kabul almamıştın. Onlar dünyada ilk 100, ilk 200, 500 neredelerdi? 1000 plus. 1000 plus. İlk 1000'e doğru yükselişini sürdürüyor çoğu. Değil. Güzel. Teşekkürler Türkiye. Okuldan kabul ve vize alma sürecinden bahsetmeni isteyeceğim. Tabii burada okula nasıl başvuru yaptığını da bir anlatırsan bilgilenmiş oldum. Buradaki hocalarla yazışmalarım sonucunda bir tane hocayla ilerlemek istedim. Artık karşılıklı olarak resmi başvuru yapacağımızı onayladıktan sonra her okulun belirli dönemleri oluyor başvurular ve burslar için. Bu dönem açılınca okulun sistemi üzerinden doldurmamız gereken formlar ve yüklememiz gereken evraklarla başvuruyu tamamladık. Dil puanı, proposal, araştırma önerimiz ve kendimizle ilgili doldurmamız gereken bir form var. Bunları dolduruyoruz. Önceki akademik çalışmalarımızı da eklememizi istiyorlar. Bunlar burs için çok önemliymiş. Daha sonradan supervisor'ım bana böyle söylemişti. Ve sonra orada burs istiyorum seçeneği vardı. Web sitesinde belirlenen tarihte direkt açıkladılar. Önce okula kabulümün mailini aldım. Daha sonra da %100 burs olarak kabulümün mailini aldım. Daha sonra derken ne kadar zaman farkı? Birkaç saat sonra. Çok güzel. Hatırlıyorum o günü. Sonra vize başvurusu yapmak durumundaydın. O süreç nasıldı? Okulun web sitesinde vizeyle ilgili bilgiler vardı. Hangi vizeye başvurmamız gerektiğini ve neyi nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili. Vizeye başvuru yapacağımız sisteme girdikten sonra teker evraklarımızı yükledik. Her şeyi kendimiz yaptık. Başvurumuzu yaptık ve 5 yıllık oturum iznimizi aldık. Süper. Öğrenci vizesi. Öğrenci vizesi. 5 yıllık öğrenci vizesi. Peki akademik ortam, Türkiye'de de akademik ortamlarda bulundun. Burada da bir süredir akademik ortamı içindesin. Bir kıyas yapacak olursan Türkiye ile Avustralya arasında yani en büyük fark ya da ya bu Türkiye'de niye böyle değil dediğin bir şey var mı? Buraya geldiğimde dikkatimi ilk çeken hocaların birbirleriyle arasındaki iletişimi oldu. 2 tane supervisor'ımla birlikte bir gün toplantı yapıyorduk. Ve şunu fark ettim. Birbirlerini dinlerken çok güzel dinliyorlar. Ve biri fikrini beyan ettiği zaman diğeri onu muhakkak appreciate ediyor. Yani çok güzel bir fikir, harika bir fikir ya da çok enteresan bir fikir. Şu açıdan da bakabilir miyiz? Yani asla biri fikrini söylediği zaman, ki bu bazen ben de oluyorum, negatif hissettirme diye bir şey yok. Bu benim için çok dikkat çekici bir unsurdu ilk geldiğimde. 2016 yılında Boğaziçi'nden mezun oldum. Orayla çok bir fark göremiyorum. Yine öğrenciyim. Orada da öğrenciydim, burada da öğrenciyim. Hissettiğim bariz farklılıklar yok. Belki şu anda içine çok da giremediğim için o projeler nasıl yürütülüyor, işte funding nasıl sağlanıyor. Bunlar belki de burada daha kolaydır. Ama zannetmiyorum ki şu an Boğaziçi'nde işler kolay olsun. Gittikçe zorlaştı özellikle son yıllarda. Akdeniz Üniversitesi ile karşılaştırdığımda bence bayağı fark var. Hocalar burada kendilerini gördüğüm kadarıyla bayağı rahat ifade ediyorlar. Ama Akdeniz Üniversitesi'nde kaliteli ve iyi hocaların biraz daha pasif olmak zorunda olduğunu gördüm. Ama hoca-öğrenci ilişkisi olarak herhangi bir sorun yaşamadım. Akdeniz Üniversitesi'nde çok tatlı hocalarım vardı. Beraber çalışma yaptığımız, supervisor'ım olan hoca. Keza Boğaziçi'nde de öyle mükemmel hocalarım vardı. Burada da 2 tane dünya tatlısı hocam var. Avustralya'da doktora eğitimi alırken yaşadığın kültürel deneyimler, yani buraya gelmeseydin yaşayamayacağın şeyler neydi? Ne fark ettin? Daha önce hiç çok uluslu bir yerde yaşamadım. Ya zaten sadece Türkiye'de yaşadım.
O yüzden buraya geldiğimde buranın gerçekten çok kültürlü bir yer olduğunu görüyorum. Asya'dan, Birleşik Krallık'tan, dünyanın farklı farklı yerlerinden bir sürü öğrenci var burada. Doğal olarak kendi kültürlerini de getiriyorlar. O yüzden farklı ülkelerden insanlar tanımak benim için çok iyi oldu. Buraya gelmeseydim yaşayamayacağım ve belki de bu kadar bilgi sahibi olamayacağım çok önemli bir şey var. O da burada yaşayan aborjinler. Aboriginal people. Buraya dışarıdan baktığımızda sanki aborjinler böyle tek bir grupmuş gibi, Avustralya'da yaşayan yerli halk, tek grup insan gibi görünüyor. Fakat Avustralya çok büyük bir kıta. O yüzden burada 100'den fazla aborjin grupları ve hepsinin birbirinden farklı dilleri var. Çok ilginç. Ve buradaki, şu an Adelaide'deyiz. Önceki adı Kaurna Country. O yüzden buradaki insanlara, yerli halka Kaurna people deniyor. Burada hala kültürlerini devam ettiriyorlar ve bazı özel günlerde, bazı etkinliklerde bunu bizlere gösteriyorlar. Şimdi Avustralya deyince tabii şunu çok merak ediyor insan. Biz de gelmeden önce merak ediyorduk. Böcekler, yılanlar, timsahlar. Birinci konu bu. İkinci konu da yaşam maliyetleri, sağlık koşulları, günlük yaşam gibi bilgiler. Şimdi evet, Avustralya deyince biz de buraya gelmeden önce böceklerden, yılanlardan ve evde çıkabilecek herhangi bir canlıdan çok korkuyorduk. Ama Adelaide konumu itibariyle adanın güneyinde olduğu için çok sıcak bir iklime sahip değil. Bu yüzden bu kadar çok böcek telaşımız yok aslında. Fakat kuzeye doğru çıktıkça hava sıcaklığı arttığı için ekvatora yaklaştıkça o zaman her yerden yılanlar ve örümcekler çıkabiliyormuş. İşte burada da örümcekler var ama tatlış bizimkiler. Buradakiler ev örümcekleri, böyle hani Evet. o uzun bacaklı olanlar ve çok da yoklar aslında. Ve hiç yılan görmedik mesela. Evet. Ya da daha büyük korkunç canlılar henüz görmedik. Günlük yaşam maliyetleriyle ilgili pahalı bir ülke mi Avustralya? Avustralya sanıyorum pahalı bir ülke. Aslında buradaki insanlar son yıllarda çok daha pahalı olduğunu söylüyorlar. Pandemiden sonra. Pandemiden sonra aslında. Benim için en pahalı şey ve aslında diğer tüm insanlar için en pahalı şey burada kira. Onun dışında market fiyatları bence çok pahalı değil. Neredeyse Türkiye ile eşit gibi market fiyatları. Evet. Peyniri daha ucuz alıyor olabilirsin. Ama en azından şimdi markete girdiğimizde o kadar düşünmüyoruz. Evet. Hangi peyniri denemek istiyoruz? Alalım o zaman. Evet, Gibi. evet doğru. O kadar Ama düşünmüyoruz. Türkiye'de buraya gelmeden önce Evet. bayağı Maalesef. düşünüyordum. Ama biz bugün de Avustralya'da doktora yapmayı konuşuyoruz. Evet. Bir şey daha soracaktım yani. Sağlık ve doğasını soracağım. Buraya gelmeden önce vize almak için muhakkak sağlık sigortası yaptırmak gerekiyor. Ne kadar kalacaksak. Ama bizim bursumuz ikimizin de sağlık sigortasını karşıladığı için Evet. bu konuda herhangi bir şey yapmadık. Doğasıyla ilgili. Doğasında vakit geçiriyorsun ben biliyorum zaten. İlginç şeyler. Doğasıyla seni şaşırtan. Öncelikle kangurular. Kangurular mükemmel canlılar gerçekten. Her gördüğümde çok heyecanlanıyorum ve onları böyle çok izlemek istiyorum. Biraz da geriliyorsun, korkuyorsun. Biraz da geriliyorum çünkü böyle kaslılar. Ve böyle biraz gösteri yapıyorlar biraz yaklaşınca. Ve kangurular ve kuşlar. İnanılmaz kuşlar var. İnanılmaz renkli kuşlar var. Yani bu kuşlar nasıl sokakta olabilir ya dediğimiz kuşlar. Bir de tontiş bir canlıyı unuttun. Koalalar. Koalalar. Evet, koalalar da çok tatlı. Ne kadar garip sesler çıkarıyorlar koalalar. İlk duyduğumuzda bayağı şaşırmıştım. Aynen. Doğası çok güzel. Mümkün olduğunca zaten doğaya yürüyüşe çıkmaya çalışıyoruz ve keşfetmeye çalışıyoruz. Süper. Eğitim aldığın üniversite ile ilgili bilgiler kısaca soracağım sana. The University of Adelaide dünyada 89. sırada QS ranking'de. İkinci üniversite olan UniSA ile University of South Australia ile şu anda birleşme aşamasındalar. Ve böylece Avustralya'nın en büyük üniversitesi olmayı hedefliyorlar. En büyük, en başarılı mı aynı zamanda? Kaç yıllık üniversite bu? Şu anda
bu sene 150. yılımızı kutluyoruz. O bayağı köklü sayılır yani. Güzel. Yani Avustralya'ya Avrupa'dan gelir gelmez yapmışlar diyebiliriz. Avustralya ile ilgili soruları geçtim. Biraz daha Türkiye'deki seninle ilgili sorulara başlayacağım. Hangi noktada artık Türkiye'de kalamayacağım dediğini hatırlıyor musun? Başvurduğum 4 tane üniversiteden red aldığımda ve çalıştığım özel okulda işler artık iyiye gitmediğinde, yani asgari ücretle çalışmamızı istediklerinde daha fazla kalamayacağımı anladım. Ne yaptın asgari ücretle çalışma tekliflerini? Reddettim. İstifayı bastım. Ailenden, arkadaşlarından ve kedilerinden uzak olma hissiyle nasıl başa çıkıyorsun? Bol bol ağlıyorum ve onlarla FaceTime yapıyorum. Yani başka türlü başa çıkmak çok zor. Bir şekilde içimize atmamamız gerekiyor. Ağlayabiliyorsak ağlayalım, konuşmak istiyorsak konuşalım. Ama asla kendi içimize atıp bunu böyle depresyona kadar götürmememiz lazım. Çünkü gerçekten hiç kolay değil. Burada sıfırdan yeni bir kimlik yaratmak aslında hiç kolay değil ve bütün sevdiklerin uzakta, ki biz burada 2 kişi geldiğimiz için kesinlikle çok şanslıyız. En azından birbirimize sarılıp ağlıyoruz. Bu arada biz bunu kaydederken Türkiye'de yerel seçimler yapılıyor. Takip ediyor musun Türkiye'deki gündemi? Maalesef takip ediyorum. Keşke etmesen. Ediyor insan. Çünkü hem oradaki gündemi takip ediyorum, hem buradaki gündemi takip ediyorum. Evet. Bu bende büyük bir ikililiğe sebep oluyor. Çünkü burada yeni bir Gülşah inşa etmeye çalışıyorum. Buradaki haberlerle, buradaki olaylarla kendini bir şekilde harmanlamaya çalışan, ama diğer yandan bitmek tükenmek bilmeyen, sürekli benzer sorunlar yaşadığımız Türkiye'deki haberleri takip ediyorum. Bunlar hiç iç açıcı ve kolay aşılabilen haberler olmuyor maalesef. Tam da bunun peşine güzel bir soru yazmışım. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Anneciğim, babacığım, özür dilerim ama düşünmüyorum. Yani belki yaşlanınca falan bilmiyorum ama bilmiyorum sevgilim, ben düşünmüyorum. Ben yaşlanacak mıyım onu da düşünmüyorum şu an. Hangi üniversiteye gideceğim? Boğaziçi karışmaya devam ederse yani bilmiyorum, özel üniversitelere mi? Bilmem. Bilmiyorum, çok karışık. Peki o zaman gelecek planların ne? Türkiye'de yaşamayacaksan ve bu soruya ilk olarak Avustralya'da hayatına devam edebilir misin? Avustralya'da belki yaşamaya alıştıkça burayı sevebiliriz ve burada devam etmek isteyebiliriz. Ama burası çok uzak. Dünyanın her yerine çok uzak. Evet. Kendine yakın. Gerçekten sadece kendine yakın bir ülke burası. Bu konu beni çok düşündürüyor. Çünkü insan sevdikleriyle yakında olmak istiyor. En azından Birkaç saat mesafe. En azından birkaç saat mesafede. Norveç'te yaşamak mesela. Göçün ardından karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Ben de merak ediyorum. Sorun cevabını. Benim de bilmediğim Zorluk tek mu? soru. Bir zorlukla karşılaştın mı acaba? 5 yıldır beraber uyuyup beraber uyandığımız kedileri gerçekten çok özlüyorum. Buna çok da alışabilmiş değilim açıkçası. En yakın zamanda kavuşma dileğiyle bal. Yani maddi zorluklar olabilir. Aile olarak baktığımızda ikimiz için o burs yeterli değil. Yani o burs sadece kiramızı ve faturalarımızı karşılıyor. Bayağı işte karşılıyor, evet. Aynen. Evet. Ama Diğer masraflar için. diğer masraflar ve gezme tozma gibi ihtiyaçlar için onun için yeterli değil. Şunu belirtmekte fayda mı var? Burada hiç ırkçılıkla karşılaşmadık. Biz Türkiye'den geliyoruz dediğimizde, değil mi? Hatta bazen çok garip bir şekilde çok güzel tepkiler aldık. Daha pozitif tepkiler aldık. Türk dizilerini izliyorlarmış burada. Birkaç kelime Türkçe bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Evet. Bizi Türkçe konuşturmaya çalışıyorlar. Biraz duyalım mı? Biraz Türkçe bir şeyler söyler misiniz? Son olarak şunu soracağım.
belki de birçok böyle noktayı boş bırakmış olabiliriz. Ben yeterince soru soramamış olabilirim. Bunun için bir videonun altına gelecek sorularla bir video yapmayı kabul eder misin? Birinci sorum bu. İkinci sorum da hangi konuda sorular gelsin istersin? Çünkü işte herkesin çok başka bir yolu var göç ederken. Herkes başka bir vize türüne başvuruyor. Sen hangi konularda insanlara yardımcı olabilirsin? Onu da belirtirsen çok iyi olur. Bana gelecek sorular için seve seve cevaplandırmak isterim. Lütfen sorun. Burada doktora yapmakla ilgili, doktoraya başvuru süreci ve belki Avustralya'nın tabii ki hepsiyle ilgili cevap veremem ama özellikle Güney Avustralya ile ilgili buradaki yaşam, doğa, öğrencilik hayatı bunlarla ilgili soruları cevaplandırmak isterim. Çok güzel. Böylelikle de programımızın ilk bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Benim için heyecanlı ve keyifliydi. Şimdi. Şans getireceğine de tekrar söylüyorum. Çok inanıyorum. Şimdi kamerayı kapatıp gelip seni öpeceğim. Tamam. Hoşçakalın. Bazı sabahlar tek başıma yürüyorum, geliyorum bu zirveye. Yani burası gerçekten vahşi bir doğa ama kendimi çok özgür hissediyorum. Ve hiçbir şekilde korkmuyorum buraya tek başıma gelmekten. Bu güven duygusunu da seviyorum. Kendini güvende hissetmek güzel bir şey. Ve özgürlük çok güzel bir şey.